Resul-i Ekrem, Ensar'ın ileri gelenlerinden Harise bin Numan'ın kendisine bağışladığı Mescid-i Nebevi civarındaki evlerden birini Halid'e verdi. Halid, Müslüman olduktan sonra 3 yıl kadar Peygamberimizin emrinde ve sohbetinde bulundu. Müslüman olarak katıldığı ilk savaş Eylül 629'da yapılan Mute Savaşı'dır. Halid bu savaşta İslam ordusunu Bizans ordusu tarafından imha edilmekten kurtardı. Medine'ye dönünce Resul-i Ekrem kendisine Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanını verdi. 11 Ocak 630'da Mekke'nin fethi sırasında 4 kol halinde şehre giren İslam ordusunun sağ kol birliğinin kumandanlığını yaptı. Handeme dağının eteklerinde kumandanlığını Safvan bin Ümeyye'nin yaptığı Kureyş birliğini kısa bir sürede bozguna uğratarak şehrin fethi sırasındaki tek mukavemeti kırdı. 5 gün sonra 16 Ocak 630'da Peygamberimiz onu Nahle Vadisi'nde bulunan Uzza putunu yıkmakla görevlendirdi. Nahle Vadisi Mekke ile Taif arasında bir yerdir. Halid Nahle'ye ikinci gidişinde putu yıkıp, yani Uzza putunu yıkıp Resul-i Ekrem'in yanına döndü. Peygamberimiz Mekke'nin fethinden sonra çevredeki bazı kabileleri İslam'a davet etmek amacıyla seriyeler gönderdi. Peygamberimizin bizzat katılmayıp görevlendirdiği kumandanlarla sevk ve idare ettiği seferlere seriye denir. Peygamberimizin bizzat katıldığı ve yönettiği savaşlara da gazve denir. Bu amaçla Şubat 630'da 350 kişilik bir ordunun başına Halid'i tayin edip Beni Cezime kabilesi üzerine Gumeysa'ya gönderdi. Bu sırada yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle Peygamberimiz Halid'i kınadı. Ancak cezalandırmadı ve kumandanlık görevinden de azletmedi. Halid Huneyn gazvesinde hafif yaralandı. Resul-i Ekrem Halid'i ziyaret etti. Bir süre sonra Huneyn'de yenilip Taif'e kaçan Sakiflileri takip etmekle görevlendirdi. 100 kişilik bir süvari birliğini onun emrine verdi. Ardından kendisi de Taif'e gitti. Halid bin Velid'in Resulullah'ın emrinde katıldığı son gazve Tebük gazvesidir. 630 yılında vuku bulan bu sefer esnasında bir savaş olmadı. Peygamberimiz Halid'i bir askeri birlikle Tebük'ten Dumetül Cendel'e Ükeydir bin Abdülmelik'in üzerine gönderdi. Halid bu görevi de başarıyla tamamladı. Temmuz 631'de 400 askerle Necran'a giderek Haris bin Kab kabilesini İslam'a davet etmekle görevlendirildi. Kabile İslam davetini kabul ederek Müslüman oldu. Peygamberimize durumu haber veren ve ne yapacağına dair talimat beklediğini bildiren bir mektup yazdı. Gelen cevap üzerine bu kabileden bir heyetle birlikte Medine'ye döndü. Heyet mensuplarını evinde 10 gün kadar misafir edip ağırladı. Aynı yıl veda haccına iştirak etti. Hazreti Ebu Bekir'in halife olmasında, Üsame ordusunun gönderilmesinde ve zekat vermeyi reddeden kabilelerle savaşmanın doğru olup olmadığına dair tartışmalarda Halid bin Velid'in adı geçmemektedir. Buna mukabil irtidat, yani İslam'dan çıkma hareketlerine karşı Hazreti Ebu Bekir'in yanında yer aldı. 632'de Zülkassa'ya gitmek üzere Necid'e doğru hareket eden halifenin yanındaydı. Fezare kabilesinin zekat mallarına el koyup Medine'ye gönderilmesine engel olan Harice bin Hısn el-Fezari kumandası altındaki asilerle yapılan Zülkassa Savaşı'nda ordunun sancaktarlığını yaptı. Bu küçük çatışmadan sonra Hazreti Ebu Bekir, diğer mürtetlerle savaşmak üzere hazırladığı 4000 kişilik ordunun başına Halid bin Velid'i başkumandan olarak tayin etti. Müslümanlığı bırakıp başka bir dine geçen kişiye mürtet denir. Halid
19 Eylül 632'de peygamberlik iddiasında bulunan Tüleyha bin Hüveylid el-Esedi'nin üzerine yürüdü. Büzaha'da yapılan savaşta mürtetler öldürüldü, Tüleyha ise kaçtı. Halid daha sonra zekat vermeyi reddeden Temim kabilesiyle savaşmak üzere Bütah'a gitti. Bazı mürtetlerle kabilenin reisi Malik bin Nüveyre'yi öldürdü. Peygamberlik iddiasında bulunan Secah adındaki kadın, Halid'in mürtetlere karşı başarı kazandığını görünce iddiasından vazgeçti. Bulunduğu bölgeden ayrıldı. Yemame'ye yine peygamberlik iddiasında bulunan Müseylime'nin yanına gitti. Onunla evlendi. Halid, Resul-i Ekrem'in nübüvvetine ortaklık iddiasında bulunan ve bazı hokkabazlıklarla kendisine bir meleğin vahiy getirdiğini iddia eden Müseylime'nin ortadan kaldırılması için Bütah'tan Yemame'ye hareket etti. Yolda Müseylime ve kabilesi Beni Hanife'nin Akraba adlı yerde toplandıklarını haber alınca o tarafa yöneldi. Şiddetli bir savaştan sonra mürtetlerin başı ve ileri gelenleri öldürüldü. 633 yılı başında sona eren ve tarihe Akraba Savaşı olarak geçen bu çarpışmada 70'i muhacir, 70'i de ensar olmak üzere 600'den fazla şehit verildi. Bazı rivayetlerde 700, 1200 veya 1700 şehit verildiği üzerinde değişik rivayetler vardır. Halid bin Velid savaştan sonra Beni Hanife kabilesinden bir heyeti Medine'ye Hazreti Ebubekir'e gönderdi. Bazı rivayetlere göre bu heyetle birlikte kendisi de Medine'ye dönmüştür. Hazreti Ebubekir irtidat hareketleri ve isyanlar bastırıldıktan sonra Yemame'de bulunan Halid'i Fırat Nehri'nin güney taraflarında Sasani İmparatorluğu'yla savaşmakta olan Müsenna bin Harise Eşşeybani kumandasındaki Bekir bin Vail kabilesine yardım etmesi için Irak'a gönderdi. Böylece İslam tarihinde fütühat yani fetihler dönemi için ilk adım atılmış oldu. Halid'in başkumandan tayin edilmesiyle başlayan bütün insanlık tarihinin en büyük ve en geniş, süratli ve tesirli, asıl bariz vasfı devamlı ve kalıcı olan bu fütühat sayesinde Müslümanlar dünyayla temasa geçme imkanını elde ettiler. Önce Irak'ta Sasanilere, ardından Suriye'de Bizans'a karşı başlatılan bu fetihlerin ilk zamanlarında her iki cephede de İslam ordularında başkumandan ve kumandan olarak önemli görevler üstlendi. Hazreti Ebubekir sahabilerle yaptığı istişareden ve Hazreti Ömer'in tavsiyesinden sonra Halid bin Velid'in Yemame'den Irak'a gitmesini emretti. Halid hemen harekete geçip önce Bahreyn'e gitti. Oradan da o sırada Haffan'daki ordugahında bulunan ve halifeden yardım istemiş olan Müsenna ile buluşmak üzere Nibaj'a geçti. Çoğunluğunu ensarın teşkil ettiği 2000 kişilik çekirdek kuvvetin sayısı Müsenna'nın emrindeki askerlerle birleşerek 5000'e ulaştı. Halid Nibaj'dan Basra körfezindeki Übülle'ye gitti. Daha sonra Basra'nın kurulacağı bu liman şehrini küçük bir çarpışmadan sonra fethetti. Fırat Nehri'nin güney istikametinden batıya doğru Nehrül Merre ya da Nehrül Mürre diye bilinen ırmağın yanındaki büyük bir kaleyi cizye ödemelerini şart koşarak barış yoluyla ele geçirdi. Bu bölgenin idaresini Bekir bin Vail kabilesinden Kutbe bin Katade'ye bıraktı. Zendevent, Dürta ve Hürmüz Cerdi barış yoluyla ele geçirdi. Sıra Ülleys'e geldi. Sasani kumandanı Caban Ülleys'i teslim etmeyi reddetti. Halid Müsenna kumandasındaki bir birliği Caban'ın üzerine gönderdi. Müsenna Nehrüddem mevkiinde yapılan savaşı kazandı ve Ülleys'i ele geçirdi. Şehir halkıyla yıllık 1000 dinar ödemeleri şartıyla 13 Eylül 633 tarihinde bir antlaşma imzaladı. Yoluna devam ederken kumandanlığını Azad Bih'in yaptığı bir başka Sasani Hudut Muhafaza Birliği'ni mağlup etti. Sonra Müsenna'nın ordugahının bulunduğu Haffan'a uğradı. Azad Bih'in yenildiğini öğrenen Hira halkı
yüksek surlarla çevrili şehirdeki 3 büyük kaleye sığındı. Hireliler Halit kumandasında atlarıyla gelen İslam ordusunu şehrin çevresinde gördüler. Sasani tahtında oturan 3. Yezdicert'ten yardım geleceğini ümit etmedikleri için teslim olmaya karar verdiler. Halit kendileriyle diğer birçok şart yanında cizye ödemeleri üzerine bir anlaşma yaptı. Halit Hire'de bir müddet kaldı. Şehrin çevresine ve Fırat'ı geçerek Sevadı bölgesinde bulunan bazı yerlere akınlar düzenledi. Banikya ve Barüsma ile Fırat'ı Dicle'ye bağlayan 2 büyük kanal içinden geçen Sasanilerin mühim bir erzak ve silah ambarı olan Enbar şehrini barış yoluyla fethetti. Ticaret kervanlarının uğradığı çok önemli bir menzil olan Suriye Arabistan çölünün birleştiği yerde kurulmuş olan Aynüt Temr'i de savaşarak fethetti. Şehrin çevresindeki bazı Bedevi kabilelerini tenkil etti, yani oradan uzaklaştırdı. Böylece Basra körfezinden Aynüt Temr'e, Fırat Nehri boyunca uzanan toprakların İslam devleti sınırlarına katılmasını sağladı. Hazreti Ebubekir Hire'de bulunan Halid'e yazdığı mektupta Dumetül Cendel'e giderek peygamberimizle yaptığı anlaşmayı bozan Ükeydir bin Abdülmelik'in üzerine yürümesini, oradan da Suriye'ye geçmesini emretti. Halid, Irak'ta yerine Müsenna bin Harise'yi bırakıp Dumetül Cendel'e gitti. Burayı 2. defa fethetti ve Ükeydir'i öldürdü. Buradayken halifenin emir ve ahitnamesini ihtiva eden yeni bir mektubu alınca 70 mil uzaklıkta ve kuzeybatı istikametindeki Kelp kabilesinin suyu olan Kurakır'a gitti. 700-800 kişilik süvari birliği Kurakır ile Süva arasındaki çölü Rafi bin Amire'nin kılavuzluğuyla 5 günde aştı. Hristiyan Gassanilerin askeri karargahları olan Mercirahit'e saldırarak onları mağlup etti. 23 Nisan 634'te Busra'ya indi. Busra'da Hazreti Ebubekir'in Suriye fethi için göndermiş olduğu Ebu Ubeyde bin Cerrah, Şürahbil bin Hasene ve Yezid bin Ebu Süfyan ile buluştu. Şehrin kuşatılması sırasında diğer kumandanlar onu başkumandanlığa getirdiler. Bazı rivayetlere göre onu bu mevkiye halife tayin etmiştir. Kısa süren muhasaradan sonra Busra ve bu şehrin içinde bulunduğu Havran bölgesi fethedildi. Halid bin Velid'in kumandası altında birleşen İslam ordusu kuzeye doğru ilerledi. Amr bin As ile Ecnadeyn'de buluştu. Bizans İmparatoru Heraklios'un kardeşi Theodoros kumandasındaki 80 bin kişilik orduyla yapılan ve Müslümanlara Filistin ve Suriye kapılarını açan Ecnadeyn Savaşı'nda büyük bir zafer kazandı 30 Temmuz 634'te. Bozulup Fihle kaçan Bizans ordusunu takip eden Halid, 23 Ocak 635 tarihinde vuku bulan Fihl Savaşı'nda da galip geldi. Dımaşk'a, yani Şam'a sığınan Bizans ordusunun ardına düşerek şehri 635'te fethetti. Fetihten bir yıl sonra Bizans ordusuyla Suriye'de son defa yapılan Yermük Savaşı'nı da kazandı 20 Ağustos 636'da. Bu sırada elden çıkan Dımaşk şehrini 2. defa fethetti. Bu fetih esnasında yeni halife Hazreti Ömer Halid'i azlederek yerine Ebu Ubeyde'yi başkumandanlığa tayin etti. Halid bundan sonra Humus, Hama, Şeyzer ve Kınnesrin gibi şehirlerin fethinde Ebu Ubeyde'nin emri altında iştirak etti. Ebu Ubeyde, Halid'in kabiliyetini, askeri dehasını takdir edip görüşlerine daima itibar etti. Fetihler esnasında onu yanından ayırmadı. Öncü birliğin kumandanı olarak kendisinden faydalandı. Hazreti Ömer, Halid'i Ebu Ubeyde'nin vefatından sonra 639'da azletti. Bazı kaynaklarda da 638'de ele geçirdiği ganimet mallarından bir kısmını şan ve şeref sahibi kimselere verdiği için azletmiştir. Halid bin Velid, Ebu Ubeyde'nin vefatından sonra başka birinin emri altına girmedi.
Ömrünün geri kalan yıllarını geçirdiği Humus'ta 642 yılında öldü. Kabri oradadır. Halid bin Velid'in hanımları ve çocukları hakkında çok az bilgi vardır. Hemen tamamı Suriye'deki veba salgınında ölmüş olan 40 kadar çocuğu olduğu rivayet edilir. Bunların en meşhuru birçok savaşa katılan Humus valisi Abdurrahman'dır. Halid, Peygamberimizden 18 tane hadis rivayet etmiştir. Abdullah bin Kays, Kays bin Ebu Hazim ve Miktat bin Ma'di Kerib Halid'den hadis almışlardır. Ona nispet edilen Mirsep, Edlak ve Kurtubi adlı 3 kılıç Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Allah cümlemizi sahabileri hakkıyla tanıyıp onların yolundan gidenlerden eylesin inşallah. Amin.